Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Division 2 rehber videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Division 2'de bulunan Recalibration Station isimli masanın ne işe yaradığını anlatacağım. Ve bunun içerisinde bulunan Recalibration Library, Expertise ve Optimization isimli bölümlerin ne işe yaradıklarını detaylı bir şekilde göstereceğim. Umarım anlamayan birçok arkadaşımızın işine yarar. İyi seyirler. Arkadaşlar, Recalibration Station isimli masa, bizim eşyalarımızın özelliklerini güçlendirebildiğimiz ve değiştirebildiğimiz bir bölümdür. Bu Recalibration Station üzerinde 4 farklı bölüm bulunur. Şimdi bunları sırasıyla detaylı bir şekilde anlatayım. Öncelikle masanın önemli kısmı olan Recalibration Library, yani Türkçesi rekalibrasyon kütüphanesi olan bölümü açıklayalım. Bu bölümde ilk girdiğinizde karmaşık gözükse de oyunda bulunan eşyaların bölüm bölüm ayrılmış yerleri bulunuyor. Herhangi bir eşyanın içeriğine girdiğinizde ise karşınıza 3 farklı bölüm açılır. Bunlarsa eşyaların özelliklerini içeren bölümlerdir. Bu bölümlerden ilki Core Attributes, yani silahın ana nitelik özellikleri. İkincisi Attributes, yani birden fazla özelliği değiştirilebilir nitelikler. Üçüncü ise Talents, yani silah ve eşyanın bize kazandıracağı yetenekleri içeriyor. Şimdi burayı güzelce anladık ama bunlar neden bu masada var ve bizim ne işimize yarayacak? Recalibration Library'nin özelliği sonradan anlatacağım Recalibration Station bölümüyle tamamen bağlantılıdır. Ve bu bölüm Recalibration Station'da kullanacağımız özelliklerin kaydını yaptığımız bölümdür. Eğer bu bölüme biz bu özellikleri kayıt etmezsek eşyalarımıza Recalibration Station'da hiçbir özellik ekleyemez veya değiştiremeyiz. Bu yüzden önemlidir ve işimize yaramayan çöp sayılabilecek eşyaların, mesela bir eşya düşürdünüz, Core Attribute'u Weapon Damage ve alt nitelikleri ise Explosive Resistance ve Repair Skill var. Bu özelliklerin hepsi dolu olsun. Fark ettiyseniz her çeşit özelliği barındırıyor bu eşya. Peki bu eşyayı biz DPS yapılandırmasında kullanabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Diğer yapılandırmalarda kullanabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Çünkü bu eşya çok farklı özellikler içeriyor ve bizim işimize yaramaz. Bu yüzden bu eşyayı kullanamayız. Çünkü hangi sete uygulamaya kalkarsanız sadece bir bölümünü değiştirebileceksiniz. Peki biz ne yapacağız? Full olan özelliklerden birini Recalibration Library'e ekleyeceğiz ki sonradan başka bir eşyada bu eklediğimiz özelliğin birini kullanabilelim. Anlayacağınız üzere bu bölüm tamamen rekalibrasyon yapmakla bağlantısı olan kütüphanedir. Recalibration Library'e kayıt ettiğiniz her özelliği Recalibration Station'da kullanabilmek için yaptığınızı anladıysanız diğer bölüme geçebiliriz. İkinci bölümümüz Recalibration Station, yani Türkçesi rekalibrasyon istasyonu. Şimdi bu bölümün detaylarına inelim. Rekalibrasyon istasyonundan bir önceki bölümde bahsetmiştim ve buranın Recalibration Library ile bağlantılı olduğunu söylemiştim. Eğer o bölümdeki Recalibration Library'yi doldurduysanız artık bir sıkıntımız yok. Çünkü istediğimiz her özelliği buradan değiştirebileceğiz. Bu bölüme girdiğinizde Recalibration Library ile aynı görüntüye sahip eşya simgelerini içeren bölümler çıkacaktır. Değiştirmek istediğimiz bir silah veya eşya bölümüne girdiğimizde ise üzerinizde bulunan veya deponuzda tuttuğunuz eşyaları göreceksiniz. Özelliklerini değiştirmek istediğiniz eşyayı bulduğunuzda üzerine tıklayın ve işte karşımızda görmediğimiz yeni bir bölüm açıldı. Peki bu bölümde neler görüyoruz? Tabii ki de ilk başta eşyanın nitelik özelliğini, hemen altında özelleştirilebilir niteliklerini ve eğer talent içeren bir eşyaysa talentlarını. İşte şimdi bazı şeyler yoluna girmeye başladı. Varsayalım ki bu bir düşürdüğümüz çanta olsun ve ana niteliği armor olsun ve özelleştirilebilir nitelikleri ise critical hit damage ve critical hit change olsun ve talent'ı da vigilance adında bir talent olsun. Bu eşyayı da kullanacağımız yapılandırmamız da DPS üzerine olsun. Buraya kadar her şey tamam. Ama çantada bir eksik var. Biz bu çantayı hasar setinde kullanacaksak armor bizim işimize yaramayacaktır. İşte burada Recalibration Station devreye giriyor ve bu çantanın armor özelliği yerine Weapon Damage, yani silah hasarı olarak değiştirebilmemize yardımcı oluyor. Peki bu özelliği nasıl değiştiriyoruz? Hemen ondan bahsedelim. Çanta bölümüne giriyoruz, ardından düşürdüğümüz veya kullanacağımız çantayı buluyoruz
ve buna tıklıyoruz. Tıkladığımızda hemen önümüze açılan bölümde Core Attribute olan yerin altında Armor yazdığını göreceksiniz ve bu yere tıklıyoruz. Hemen sağda bu özelliğin yerine koyabileceğiniz nitelikleri göreceksiniz. Skill Tier ve Weapon Damage yazar. Biz ne ekleyecektik? Weapon Damage. Bu sağda bulunan Weapon Damage yazısına tıklıyoruz ve X tuşuna basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi artık Armor'ın yerine Weapon Damage ekledik ve hasar setimize uygun bir eşya haline getirdik. Recalibration Station bölümü tamamen bu şekilde çalışıyor. Fakat burada değiştiremeyeceğiniz bazı durumlar var. Mesela bir egzotik eşyanın özelliklerini değiştiremezsiniz veya bir named olan eşyanın talent'ını değiştiremezsiniz. Çünkü bunlar kendilerine göre özel itemler. Bir diğer değiştiremeyeceğiniz unsursa diyelim ki demin değiştirdiğimiz çantanın core attribute'lerini dışında başka özelliklerini de değiştirmek istediniz. İşte bu olmaz. Çünkü bir eşyanın sadece bir özelliğini değiştirebilirsiniz. Ama tekrardan bu eşyanın değiştirdiğimiz özelliğini yine değiştirebilirsiniz. Artık Recalibration Station bölümünü anladıysak diğer bölümümüze geçebiliriz. Üçüncü bölümümüz Optimization isimli bölüm. Bu bölümün Türkçe anlamı pek değişmiyor. Sadece okunuşu değişiyor. Optimizasyon bölümüne girdiğinizde tıpkı Recalibration Station'daki gibi karşımıza yine eşya simgeleri çıkacak. Ve bu bölümlerden her bir eşyaya ayrı ayrı ulaşabileceksiniz. Bu bölüm Recalibration Station bölümüne çok benzer ama işlevleri farklıdır. Bu bölümde her eşyayı, egzotiklerin özelliklerini bile güçlendirebilirsiniz. Peki bu bölümün çalışma prensibi nedir? Size anlatayım. Bu bölümde bir önceki örnekteki gibi özelliklerini değiştirdiğimiz çantamız olsun. Recalibration bölümünde bu çantanın bir özelliğini değiştirmiştik. Fakat diğer özelliklerini sınırlamadan dolayı değiştiremiyorduk. Bu bölümde de değiştiremeyeceğiz ama o nitelik özelliklerini arttırabileceğiz. Peki bu nasıl olacak? Optimizasyon bölümüne girdik. Örnekte çantamız olduğu için çanta bölümüne giriyoruz. Ve özelliklerini güçlendirmek istediğimiz çantayı buluyoruz. Bu çantaya biz Weapon Damage eklemiştik ve bunun full dolu olduğunu varsayıyorum. Diğer nitelik özellikleri neydi? Crit Hit Damage ve Crit Hit Change niteliklerini içeriyordu. Fakat bu örneğimizde bu çantanın Crit Hit Damage ve Crit Hit Change nitelik özellikleri tam dolu olmasın. Ve biz bu çantadan tam olarak faydalanmak istiyoruz diyelim ama özellikleri tam bonus sağlamıyor. İşte burada optimizasyon bölümü devreye giriyor ve bir miktar ücret ve materyal karşılığında bu güçlendirmek istediğimiz nitelik özelliklerini full olabilecek kapasiteye ulaştırıyor. Fakat bu bölümde sizden materyaller isteyecektir. Bunu unutmayın. Örnekte çanta olduğu için çantadan devam ediyorum. Çanta için isteyeceği materyalleri özelliğini yükseltmek istediğiniz attribute'ün üzerine geldiğinizde aşağıda gösterecektir. Çanta olduğu için bir çanta ablemi olacak ve bunları sırasıyla bayrak işareti yani Field Recon Data materyali, kutu ve üzerinde Wi-Fi simgesi gibi görünen TrueSense Tactical Assessment Bundle materyali ve bir not defteri gibi gözüken SHD Calibration Bundle materyali gibi materyallerden istiyor olacak. Eğer bu materyallerden sizde yoksa bu materyalleri temin edebileceğiniz en yakın yer Crafting Station yani üretim masası. Bu masaya gidin ve en altta bulunan Optimization bölümüne girin. İstediği simgeleri içeren materyalleri bulun ve belli bir materyal ve ücret karşılığında bunlardan üretin. Eğer bu üretim istasyonunda sizde bu materyaller kilitli veya kapalı görünüyorsa bu materyallerin üretim şemalarını yani blueprintlerini elde etmeniz lazım. Peki bunları nasıl elde edebilirsiniz? Kısaca anlatayım. Bu blueprintleri elde etmek için Heroic seviyesinde kontrol pointleri ele geçirebilirsiniz veya düşük seviye zorlukta açık dünya etkinliklerini tamamlayarak kontrol noktasının seviyesini arttırıp ele geçirebilirsiniz. Böylelikle tekrar ederek bu blueprintlere ulaşacaksınız. Peki bu materyalleri üretim masası dışında elde edemiyor muyuz? Evet, elde edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler item farm yaparak ve bu itemları parçalayarak materyaller almak veya Countdown'a girip burada bulunan Hunter'ları öldürmek gibi bazı aktiviteleri yerine getirmeniz gerekir. Materyallere de ulaştığınıza göre artık eşyanın özelliklerini fullleyebilirsiniz.
Dördüncü ve son bölümümüz olan ekspertiz bölümüne geldik. Bu bölümün Türkçe anlamı uzmanlıktır. Peki bu bölüm bizim ne işimize yarayacak? Sizlere aktarayım. Bu bölümün amacı oyunda var olan tüm eşyaların uzmanlık seviyesini yükseltmek ve bu sayede karakterimizin uzmanlık seviyesinin artmasını sağlamak. Peki bu uzmanlık seviyesi artınca ne olacak derseniz, karakterinizin uzmanlık seviyesi ne kadar yüksekse kullanabileceğiniz ekstra bonus özellik de o kadar yüksek olur. Yani karakterinizin uzmanlık seviyesi ekstra bonus ekleyeceğiniz bir item'ın alabileceği en yüksek bonusu belirleyecek. Maksimum ekspertiz level'ı 24'tür. Buna göre alacağımız bonus da %24 seviyesinde olacak. Hiç bilmeyenlere şöyle anlatayım. Ekspertiz bölümünü açtığınızda diğer bölümlere nazaran daha fazla simge göreceksiniz. Çünkü karakterimizin kullanabileceği her eşyayı, her yeteneği ve her markayı görebileceksiniz. Bu bölümlerden birine girdiğinizde o bölüme ait olan tüm eşyaları göreceksiniz. Mesela Assault Rifle bölümüne girdiniz ve burada oyunda bulunan tüm Assault Rifle'ları göreceksiniz. Peki bunlar ne anlama geliyor? Burada gördüğünüz her bir item'ın isminin altında bulunan 0'dan 10'a kadar bir bar bulunuyor ve bu item'a tıklarsanız hemen sağda bulunan bölümde rank ilerlemesini gösteren bir bölüm açılır. İşte bu rank seviyesini gösteren bar, bakmış olduğunuz item'ın veya yeteneğin uzmanlık ilerlemesini gösterir. Bu uzmanlık karakterinizin ana ekspertiz level'ından bağımsızdır ama bir bütün olarak çalışır. Yani eğer siz bu 0'dan 10'a kadar olan barı fulllerseniz solda gördüğünüz ekspertiz level'ınız fulllenmez. Sadece o item'ın ekspertiz level'ını fulllemiş olursunuz ve böylelikle solda ekspertiz level'ının altında bulunan proficient yani yetkinliklerinizin sayısı artar ve bir miktar soldaki ekspertiz level'ınıza katkıda bulunur. Peki bu eşyaların ekspertiz ilerlemesini nasıl yükselteceğiz derseniz birden fazla yolu bulunuyor. Bunlarsa şöyle. Ya o ekspertiz level'ını yükseltmek istediğiniz item'ı sürekli kullanıp oynayacaksınız veya o item'ı sürekli farmlayacaksınız. Ve item'ları envanterinizde junk yani çöp işaretli olan hurda olarak seçeceksiniz. Ve seçtikten sonra ekspertiz masasına gelip X tuşuna basılı tuttuğunuzda tüm çöp işareti koyduğunuz eşyaların uzmanlık barı yükselecek veya fullenecek. Bu şekilde ekspertiz seviyenizde bir artış olacaktır. Bir başka yoluysa saat level'ınızı yükselttiğinizde Scavenging bölümüne gelen puanları Printer Filament'e vererek karakterinizde Printer Filament materyalleri biriktirmek ve sonrasında bu biriken materyalleri ekspertiz bölümünde uzmanlığını yükseltmek istediğiniz item'ı seçip V tuşuna basarak veya aşağıda yazan Donation Materyal yazısına tıklayarak materyal bağışı ile yükseltme bölümünü açarsınız. Burada Printer Filament materyalini kullanarak veya diğer materyallerden de kullanarak uzmanlık barının ilerlemesini sağlarsınız ve böylelikle fullleyebilirsiniz. Uzmanlık ilerlemesi tamamlanmış itemların üzerinde yıldız şeklinde bir simge oluşur ve Proficient yazısı yazar. Bu da bir item'ın ulaşabileceği maksimum seviyeye gelmiş olduğunuzu gösterir ve artık bu item için herhangi bir uzmanlık ilerlemesi yapılamaz. Uzmanlığı tamamlanmış itemlara solda yazan ekspertiz seviyeniz kadar bonus ekleyebilirsiniz. Buna örnek olarak bir silah seçtik diyelim ve bu silah artık Proficient olmuş. Yani bu item için artık yetkinsiniz ve bu item'a bonus özellik ekleyebiliriz. Bu item bir silah olduğu için uzmanlık seviyesi bonusumuz Weapon Damage olacaktır. Ve bu her uzmanlık seviyesi için %1 Weapon Damage ekleyecektir. Fakat uzmanlık bonusu eklerken de bir miktar materyal kullanmanız gerekecektir. Diyelim ki her şeyi fulllediniz ve uzmanlık seviyeniz 24 seviyesine ulaştı. Bu demek oluyor ki kullandığınız silahınıza ekstra %24 silah hasarı bonusu ekleyebilirsiniz. Ayrıca eşyalarınız için %24 armor gibi ekstra bonuslar alabileceksiniz. Her bir eşyaya %24 bonus eklediğimizi varsayarsak toplamda giyebildiğimiz eşya sayısı 6 adet olduğu için toplamda karaktere %144 armor bonusu eklemiş oluruz. Ekspertiz mantığı bu şekilde çalışmaktadır. Umarım anlatabilmişimdir. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur.
Eğer olduysa lütfen videoyu beğenip bu konu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmından bana iletmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla içerik için ve yeni yüklenen videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.